Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Bir değiş tokuş aracı olarak para, hayatın her alanında önemli bir yere sahiptir ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hayatta kalmak için para gerekli bir aygıttır ve onu hemen her şeye erişmek için kullanırız. Yiyecek ve giyecekten barınağa ve daha birçok şeye. Parası olmayan kişinin hayatı kolayca durma noktasına gelebilir. Para hayatımızı çeşitli şekillerde etkiler ve bu konuda herkeste doğal olarak bir endişelenme eğilimi vardır. Ancak finansal güvenliğinizi sağlayabilecek birkaç değişiklik yaparak bu endişe duygusundan kurtulmak da mümkündür. Gerçi biraz stres iyidir. Bizi diken üstünde tutar, gelişmemiz için bize motivasyon kaynağı olabilir ve hatta daha sağlıklı beyin fonksiyonlarına yol açabilir. Atalar borç yiğidin kamçısıdır derken boşuna dememişler. Hiç stres olmadan bir hayat oldukça sıkıcı olurdu. Ancak konu para olduğunda çoğu insan stresten ötesiyle uğraşıyor. İşin içinde para varsa disiplin ve odaklanma çok önemlidir. Çünkü parayı yönetmek kolay bir şey değildir. Bu bağlamda birçok insan para tuzağına düşer ve bunlar genellikle sağlıksız miktarda stresle sonuçlanır. Peki stresin dozu artmadan bu konuda yapabileceklerimiz neler? Önerebileceğimiz bazı denenmiş ve doğru stratejiler var. İşte favorilerimizden bazıları. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki tüm sorunlarınızın tek nedeni siz değilsiniz. Böyle düşünmek ve ahvah etmek, neyi yanlış yaptığınıza takılıp kalmak, parasal sorunlarınızı çözmek için neler yapabileceğinizi gözden kaçırmanıza neden olur. Kontrolsüz bir harcama dönemine girmiş ve ipin ucunu kaçırmış olabilirsiniz. Ya da hiç öngörmediğiniz durumlar ortaya çıkmış olabilir. Mesela sağlıkla ilgili bir sorun yaşamış ve ağır bir faturayla karşılaşmış olabilirsiniz. Arabanızda onarılması gereken ciddi bir hasar ortaya çıkmış olabilir. Ya da bir anda hepten işinizi veya gelir kaynağınızı kaybedebilirsiniz. Bu durum yönetilmezse stres seviyeniz de borçlarınıza paralel şekilde artacaktır. Bu durumda yapmanız gereken ayık bir ruh hali içinde sizi bu duruma getiren sebepleri ve neler yapılabileceğini düşünmektir. Kendinizi suçlamaktan kaçının. Çünkü bu sizi daha derin bir mali bataklığa götürmekten başka bir işe yaramaz. Kendinizden emin ve kararlı olmalısınız. Gerekli değişiklikleri yapıp doğru adımlara atmak için ihtiyaç duyduğunuz güveni kendiniz inşa edeceksiniz, unutmayın. Herhangi bir nedenle gelir kaynağınızı kaybettiyseniz bunu düzeltmek için ne yapmanız gerektiğine odaklanmalısınız. Uzmanlık alanınız neyse o alanla ilgili işlere başvurabilir, eski okul arkadaşlarınız ya da sosyal ağlarınızdaki eski iş arkadaşlarınızdan destek isteyebilirsiniz. Bu arada mümkün olduğunca kendinizi geliştirmekle ilgili derslere yoğunlaşın. Bilginizi ve becerilerinizi geliştirmek ek bir avantaj olabilir. Bazı insanlar bir yerde girip çalışmayı tercih etmeyebilir. O zaman kendi işinizi kurmak üzerine çabalar içine girmelisiniz. Bir iş fikri edinmek için kendinizi, kapasitenizi değerlendirebilir ve hangi alanlarda ne tür işler yapabileceğinizi tespit etmeniz gerekir. Yapmaktan hoşlandığınız bazı şeyleri, tutkularınızı, hobilerinizi de iş fikri olarak bir kenarda tutun. İş kurabilmek için illa çok fazla sermaye olmak zorunda değil. Sermayeden daha önemlisi sizin işe ne kadar sarılacağınız. Eğer yaptığınız işi seviyorsanız ve yeterince emek veriyorsanız, sabırla devam ettiğiniz bu süreç sonunda mutlaka karşılığını alırsınız. İş vesilesiyle daha fazla insanla etkileşime gireceğiniz için yeni fırsatlar da çıkacaktır. Elinize para geçtiğinde onunla ne yapacağınızı mutlaka planlayın. Plansızlık sonunda gereksiz ya da yanlış yerlere yapılmış harcamalar karşınıza gelecektir. Bütçenizi yapın ve kendinize paranızla ilgili hedefler belirleyin. Paranızın kaydını tutmayı ihmal etmeyin. Gelen para ve yapılan harcama kalemleri tek tek yazılmalıdır. Bu kayıtlar gerçekten harcamaya değer olanlarla gereksiz olanları size net olarak gösterecek ve bir disiplin kazandıracaktır. Savurganca veya gereksiz olduğunu düşünmeden yaptığınız harcamalardan bir sonrakinde kaçınmayı öğreneceksiniz. Ve bu gereksiz harcamaları azalttığınızda finansal hedeflerinizi tutturmanız, bir istikrar yakalamanız daha da kolaylaşacaktır. Bu noktada tasarruf etmeyi ya da bazı yatırım enstrümanlarını bile düşünebilirsiniz.
Para konusunda planlı ve disiplinli olmak sizi sıkıntılı durumlara düşmekten korur. Stresten kurtulmanıza yardımcı olur. Kural olarak şunu her zaman aklınızda bulundurmalısınız. Finansal problemlerin kaynağı kazandığınızdan daha fazla harcama yapmaktır. İmkanlar dahilinde yaşamak ve kontrolün sizde olduğunu bilmek kendinize güveninizi artıracaktır. Kredi kartlarının hem iyi hem de kötü yanları olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Bütün mesele onları nasıl kullandığımızla alakalı. Bazı kredi kartları kullanıma bağlı olarak ödüller ya da ekstra paraya dönüştürülebilen puanlar verebilir. Puanları kazanmak için seçili mağazalardan alışveriş yapmanız gerektiğini unutmamak kaydıyla tabii. Kartların diğer bir avantajlı tarafı ise taksitle alışveriş imkanı vermesidir. Ama vade farkı koşullarını iyice incelemeden taksitli satın alma yapmak da sıkıntılı bir durum doğurabilir. Aklınızdan çıkarmamanız gereken şey kazandığınızdan daha fazla harcayıp harcamadığınız. Yüksek faizli satın almalar ve taksitlendirmeler yaptığınızda ödeyemediğiniz her taksit faizin daha da artması ve bir süre sonra içinden çıkılmaz bir finansal durum demektir. Eğer disiplinli olamayacağınızı düşünüyorsanız kesin olarak kredi kartı kullanımından uzak durmanız gerekir. Gerçekten bir kredi kartına ihtiyacınız olup olmadığını kendinize sorun. Eğer alacağınız kartı yönetebileceğinizi düşünüyorsanız bile sadece bir taneyle yetinmeye bakın. Çünkü bir kart sizi çöküşe götürmez belki ama cüzdandaki diğer kartların cazibesine kapılırsanız bir süre sonra kendinizi borç batağında bulabilirsiniz. Tüm gelirlerinizi kullanmak yerine acil durumlar ve öngörülemeyen harcamalar için tasarruf yapın. Bu konuda değerlendirebileceğiniz birçok yöntem var. Tasarrufa yönlendirdiğiniz parayla çeşitli fonlar satın alabilir, döviz ya da altına yatırım yapabilir, meşru ve güvenilir enstrümanlarla paranızın değerini koruyabilir, geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Bu size güvenlik duygusu ve gelecek endişesinden kurtulma ferahlığı vermesinin yanında yapacağınız özellikle uzun vadeli yatırımlarla paranızı büyütme imkanı da sunacaktır. Paranızın tasarruf yoluyla arttığını görmek sizi daha fazla tasarruf yapmaya teşvik edecektir. Bir süre sonra kendinizi finansal disiplin sahibi ve tasarrufa odaklanmış biri olarak göreceksiniz. Her zaman için akıllıca tasarruf edin ve gereksiz harcamalardan kaçının. Etrafınızda zor kazandığınız paranızı kolayca alabilecek bir piyasa olduğunu unutmayın. Kim emekli olup da stressiz bir paraya sahip olmak istemez ki? Herkes yaşlılığında parasını dertsiz tasasız, huzur içinde harcamak ister. Çoğumuzun artık çalışamayacak yaşlara geldiğimizde endişe etmeden harcayabileceği bir gelirinin olması gerekir. Emeklilik planlaması bu yüzden önemlidir. Erken yaşlarda çalışırken yapacağımız emeklilik yatırımı ileride bizim kurtarıcımız olacak, kimseye muhtaç olmadan huzur içinde yaşamamızı sağlayacaktır. Genç yaşlarda bu çok savsaklanan bir durumdur. Özellikle bir iş yerinde çalışmayıp kendi işini yapan ve kendi emekliliğini planlayanlarda görülen durum şu: nasıl olsa daha çok zaman var, yaparım elbet. Asla böyle düşünmemek, yapılan işten kazanılan paradan emeklilik için ayrılması gereken miktarın zamanında ilgili kuruma yatırılması gerekir. Eğer iyi kazandığınız bir işiniz varsa, devletin sunduğu emeklilik planına ek olarak bireysel emeklilik sistemlerini de inceleyebilir, buralara da yatırım yaparak yaşlılığınızda çift maaşın tadını çıkarabilirsiniz. Şunu unutmayın ki emeklilik çağı hayattan en çok tat alacağınız zamandır. Çünkü artık koşturmanız gereken bir işiniz yok. Çocuklar büyüdü ve kendi hayatlarını kurdu, ilgilenecek kimse kalmadı. Böyle bir zamanda hala finansal sorunlarla uğraşmak ve strese boğulmak yaşlı bir insan için çok yıkıcı olabilir. Geç olmadan emeklilik planlarınızı erken yaşlarda mutlaka yapmalısınız. Hayatın akışı esnasında bazen kontrolümüz dışında gelişen bir takım olağanüstü durumlar gerçekleşebilir. Bir kaza geçirip hastanede uzun zaman yatmak, bir doğal afette evimizin zarar görmesi ya da başka bir şey. Ağır faturalarla karşılaşabiliriz. Böyle durumları önceden öngörebilmemiz ve plan program yapmamız elbette imkansızdır. Başımıza geldiğinde yaşanan sıkıntı ve üzüntüye finansal stres ve endişe de eklenecektir.
Bu gibi kontrolümüz dışında gelişebilecek olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak için finansal kontrolümüze dikkat etmemiz gerekiyor. İşinizden ne kadar kazandığınız, harcamalarınız, faturalarınız, kredi kartı ekstreleriniz, puanlarınız, ödediğiniz komisyonlar, gelecek ödeme tarihleriniz, bunların hepsinin kontrolü sizde. Eğer hepsini zamanında ve düzgün kayıt altına alır ve mali disipline uyarsanız, bu disiplinle tasarruf ya da akıllıca yatırımlar yaparsanız öngörülemeyen durumlara o kadar hazırlıklı olursunuz. Finansal stres, psikolojiniz üzerinde büyük bir etki yaratabilir ve kendinizi bir anda bu sorunla başa çıkamaz bir halde bulabilirsiniz. Böyle bir durumda yardım istemekten çekinmemelisiniz. Bu bir finansçı tanıdığınız olabilir, bir psikolog olabilir ya da eli sıkı bir arkadaşınız olabilir. Hepsi de cebinize para koyarak sizi ferahlatmayacaklardır belki ama onların tecrübelerinden faydalanmak size iyi gelecek, ufkunuzu açacaktır. Özellikle son yıllarda finansal çıkmaza girmiş pek çok insan var. Bu konuda yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. İçinize kapanıp hayata küsmek, endişe ve korku içinde yuvarlanmak yerine çözüme odaklanmanız, kararlılıkla ayağa kalkmayı denemeniz gerekiyor. Böyle bir inançla hareket ettiğinizde çevrenizde sizin çabanıza bilgisiyle, deneyimleriyle katkı sunacak pek çok kişi olduğunu göreceksiniz. Bu kişilerden yardım almaktan, nasihatlerini dinlemekten çekinmeyin. Unutmayın ki sizi yeniden ayağa kaldıracak tek şey inancınız ve motivasyonunuzdur. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.